Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına istiridye mantarıyla harika bir tarif hazırladım. Mantarlarımı uzun şeritler halinde doğruyorum. Çok fazla ince yapmanıza gerek yok. Bu şekilde olması yeterli. Bir tane de büyük boy soğan kullanacağım. Şeritler halinde veya yarım daireler halinde doğrayıp hazır ediyorum. Kırmızı biber kullanacağım bir tane. Onu da yine şeritler halinde doğrayıp hazırlıyorum. Uygun bir tavaya bir miktar sıvı yağ alıyorum. 1-2 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Yağ ısındıktan sonra da ilk olarak mantarlarımı ekliyorum. Birazcık yağın ısınmasına izin verirseniz mantarlarınız çok fazla suyunu salmayacaktır. Ama mutlaka bir miktar sulanma olacaktır mantarlarda. Çünkü ocak ısımız, evde kullandığımız ocakların ısısı çok yüksek olmadığı için mutlaka mantarlarınızda sulanma olacaktır az da olsa. Mantar suyunu çekince doğramış olduğum soğanları ilave ediyorum. Kaşıkla karıştırarak veya ara ara tavayı sallayarak mantar ve soğanların karamelize olmasını sağlıyorum. Malzemelerimin daha çabuk pişmesi ve yumuşaması için üzerini bir kapakla kapatıyorum ama ara ara mutlaka karıştırarak veya sallayarak her tarafının eşit pişmesini sağlıyorum. Mantar ve soğanlar yeterince karamelize olunca hemen üzerine doğramış olduğum biberleri ilave ediyorum. Bir büyük diş doğranmış sarımsağı da ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum ve ocağımın altını birazcık kısarak sebzelerimin yumuşamasını sağlıyorum. Bu arada hazırladığımız mantar sotenin lezzetini birazcık daha taçlandırmak için küçük bir dokunuş yapacağız. Birkaç tane kuru incir ve kuru kayısıyı üzerine geçecek kadar suda 4-5 dakika kadar bekletiyorum ve yumuşatıyorum. Yumuşayan kuru meyvelerimi de küp küp olacak şekilde doğrayıp hazır ediyorum. Biberler yumuşayıp hemen hemen pişmek üzereyken de doğramış olduğum kuru meyveleri, incir ve kayısıyı yemeğime ilave ediyorum. Hem yemeği lezzetlendirmek için hem de görüntüsüne birazcık parlaklık ve karamelize bir kıvam ekleyebilmek için bir tatlı kaşığından birazcık daha fazla bal ilave ediyorum. Yemeğimin tuzunu da ilave ediyorum ve karıştırarak tamamen karamelize olup bütün tatların birbirine geçmesi için yaklaşık bir 5 dakika kadar daha ocağımda tutuyorum yemeğimi. Yaklaşık bir 4-5 dakika içinde bütün malzemelerim özleşti ve tamamen karamelize oldular. Baldan dolayı hem parlak hem de gördüğünüz gibi tamamen karamelize bir renk aldılar. Bu şekilde yemeğimiz hazır oldu bile. Kapağını kapatacağım. Birkaç dakika nemlenmesi için, buharlanması için ve tatların iyice birbirine geçebilmesi için ocak kapalı olarak bekleteceğim. Daha sonrasında ise hemen servise geçiyorum. Bu görüntüsüyle eğer mantar kullandığımı söylememiş olsam sanki tavuk yemeği pişirmişiz gibi bir görüntü ortaya çıkıyor ve lezzeti de inanın et yemeklerini aratmayacak bir lezzette oluyor. Hemen yakından da göstermek istiyorum. İstiridye mantarıyla yapmış olduğumuz mantar sotemiz bu şekilde sofrada yerini almaya hazır oldu bile.
İster diyet yemeği olarak bir öğünde tüketebileceğiniz, isterseniz yardımcı yemek olarak servis edebileceğiniz mantar sotemiz bu şekilde hazır olmuş oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın.